yapamazsın. Yapamazsın. Baba aç! Baba kapıyı aç! Baba! Baba aç kapıyı! Kendi kendine olacak bir şey değil bu. Ama kim? Neden böyle bir şey yapsın ki? Bütün mahsullerimiz yandı, kül oldu. Biz ne yapacağız şimdi? Kaybınız büyük biliyorum. Ama zararınız neyse hepsini karşılayacağım. Siz hiç merak etmeyin. Allah razı olsun. Estağfurullah. Sen tasalanma, tamam mı? Sağ ol. Beni böyle sokağa atamazsın! Aç kapıyı! Beni böyle sevip atamazsın! Atamazsın! Sen de çok hata yaptın baba! Kendinden başka hiç kimse düşünmeyen bencilin tekisin sen! Allah kahretsin! Necdet Karapınar, beni duydun mu? Allah kahretsin! Yürü! 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 Baba ne yapıyorsun? Yürü! Baba bırak! Yürü dedim sana! Yürü! Yürü! Demek bu evde kalmak istiyorsun ha? Hay hay! Kalabilirsin tabii. Bundan sonra burada dilediğin gibi yaşarsın. Madem gitmek istemiyorsun, tamam. Seni kovmuyorum. Amacın burada yaşamaksa, istediğin böyle bir hayatsa al senin olsun. Senin için yaptıklarımdan sonra, kocana ve kızına kavuşman için yaptığım onca şeyden sonra onları terk edip ömrünün sonuna kadar bu odada mı yaşamak istiyorsun? Öyleyse etrafına iyi bak. Bundan sonra senin hayatın bu 4 duvardan ibaret olacak. Eğer burada kalırsan senin için bir daha parmağımı bile kıpırdatmayacağım. Kocanın da kızının da yüzünü bile göremeyeceksin. Buna hazır mısın Arzu? Böyle bir sefalet içinde yok olup gitmeye hazır mısın? Öyleyse bundan sonraki hayatında sana mutluluklar dilerim.
çok büyük bir tehlikenin içine atmışsın Kenan. Ya neden haber vermedin bana? Sağ ol Melih, sağ ol. Her şey bir anda oldu zaten. Kötü. Çok kötü. Neyse ki o çocuğa bir şey olmadı. Yoksa ben... Böyle bir caniliği nasıl yapar? Resmen gözü dönmüş. Ya her şey çok daha kötü olabilirdi. O Necdet denen adam gencecik bir çocuğun hayatını söndürecekti. Bir ailenin ocağına ateş düşürecekti. Ne için? Kendi hırsları için. Resmen gözü kararmış o adamın. Ya canilik damarlarına işlemiş. Hala masum insanların canını yakmaya çalışıyor. Bütün bu olanları düşündükçe içimdeki öfke, nefret daha da büyüyor. İşte o zaman kendimden çok korkuyorum. Şu haline bak. Sokağa atılmış bir paçavradan hiçbir farkın yok. Artık ne bir Emiroğlu'sun, ne bir Karapınar. Hiç kimsesin sen. Neden baba? Neden hiç yanımda değildi? Beni bu cehenneme niye geri gönderdin? Benim iyiliğim için mi? Dün geceden sonra ben bunu nasıl inanacağım? Keşke beni biraz olsun sevseydin. Keşke sırtımı sana yaslayabilseydim. Haliyle herkes çok telaşlıydı Necdet Bey. Biri oğlum, biri tarlam diye bağırırken Kenan Emiroğlu geldi. Başım şişti. 2 saattir konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Geç otur şöyle de doğru düzgün anlat şunu. Yangın sönene kadar oradaydı. Sonra alevler içinde kalan genci kurtarmak için de barakaya dalınca... Bak sen. Şovunu yapmış yine Emiroğlu. Vallahi ben de şaşırdım Necdet Bey. Öyle birden atladı alevlerin içine. Tabii yani şimdi dediğiniz gibi köylülerin gözünde de bir yerde kahraman oldu. Evet, kahraman ha? Bırak şimdilik tadını çıkarsın o zaman. O hayatını kurtardığı adamlar gün gelecek kahramanlarını satacaklar. O topraklar sayesinde gelecek olan paranın kokusu bile Kenan Beylerini unutmaya yetecek. Böyleleri para için babalarını bile satarlar. Ama dün o çocuğu... Bu adam durmayacak biliyorum. İnsanların canını derinden yakmaya devam edecek. Bir çıkmazın içine giriyoruz, farkında mısın? Annemi babamı toprağın altına soktu. Kardeşim ve beni yuvasız bıraktı. Yıllarca bir hiç gibi yaşadık. Şimdi başka insanların canını yakmak istiyor. Cinayet işlemekten de çekinmiyor. Biz böyle elimiz kolumuz bağlı mı duracağız?
Polise gitsek, her şeyi bir bir anlatsak. Gitsek söylesek polisi nasıl inandıracağız? Gerçeği nasıl ispatlayacağız? Üstelik de bu adam hayırsever edasıyla ortalıkta dolaşırken. Allah kahretsin. Her şeyi profesyonelce planlıyor. Her şeyi ayarlıyor. Kendimiz üstesinden geleceğiz. Alo, Civan Efendi. Beyim, sizi rahatsız ettim ama bir şey olursa ara demiştiniz de. Söyle, seni dinliyorum. Yangının çıktığı arazide bugün takım elbiseli 2 adam gördüm. Bir arabadan indiler. Her tarafı ölçüp biçtiler. Belli ki istediklerini almadan durmayacak bunlar Kenan Bey. Peki kim onlar? Beyim, dikkatlice baktım. Arabanın üstünde Yamaner Holding mi ne? Öyle bir şey yazıyordu. Yamaner Holding mi? Tamam. Tamam, endişelenme sen. Sağ ol. Ne oldu Kenan? Galiba bir yol bulduk. Araziyle ilgilenen şirketi öğrendim. Hemen oraya gidiyorum. Tamam, hadi çıkalım. Allah Melih abiden de senden de razı olsun. Bu zor zamanımızda bize kapınızı açtınız. O nasıl söz Zeynep? Yani burası sizin de eviniz. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ama ailenize sırt çevirmek. İşte bu olmaz Zeynep. Abla ben kimseye sırt çevirmedim ki. Sadece artık o evde kalmak istemiyorum. Canım benim. Ya sen o eve telli duvaklı gelin olarak girdin. Selim gibi artık sen de o evin bir parçasısın Zeynep. Abla ben o evde kendimi bir yama gibi hissediyorum. Yani oraya ait değilim sanki. Özellikle de bu şartlarda. Her şeyin ilacı zaman Zeynep. Sen eğer ailenle birlikte olmayıp kendini hep onlardan ayrı tutarsan hiçbir zaman gerçek anlamda bir aile olamazsınız ki. Ya iyi günde olduğu gibi kötü günde de kocanla, ailenle birlikte olman gerekiyor Zeynep. Peki ne yapacağım ben Melek abla? Senin yapman gereken şey ailesiyle bağlarını koparmaması için Selim'i ikna etmek. Yani onu ve ailesini bir arada tutmak, ayırmamak. Gelin olarak yapman gereken şey bu. Bu seferkileri aşağı mahalledeki tuhafiyeciye götürmek istiyorum. Kocası senin kahveden arkadaşın da değil mi? Konuşursun değil mi? Veysel? Veysel cevap versene, sana soruyorum. Biz de dün akşamdan beri nereye gittiğini soruyoruz. Sen cevap veriyor musun? İşim vardı diyorum. Ne işiymiş o? İş işte. Lan yoksa o şerefsizler mi seni rahatsız ediyor gene? Ay Veysel yok artık. Sen de iyice paranoyaklaştın. Nereden çıkartıyorsun bunu? Ne bileyim. Nereye gittiğini soruyoruz, söylemiyorsun da. Ay Veysel sıkıldım, dolaşmaya çıktım. Biraz nefes almak istedim. Ne var bunda yani? Tabii. Burada nefes alamıyorsun değil mi? Daraldın burada yani. İlahi Veysel çok hoşsun. Yani şurada iki insan yüzü gördüm diye etmediğin laf kalmadı yani. Vay be Tülay. Demek bu kadar çabuk sıkıldım benden ha. Hani iki gönül bir olunca samanlık seyran oluyordu. Demek hepsi palavraydı.
Arzu Hanım, size kahvaltılık bir şeyler getirdim. Açsınızdır. İyi misiniz? Betiniz benziniz atmış. Git başımdan. Bir iki lokma bir şey yerseniz. Aç değilim. Peki, siz bilirsiniz. Aa, valiz, bir yere mi gidiyorsunuz? Hiç haberimiz olmadı. Bilseydik yardım ederdik. Yolculuk ne zaman? Defol git! Duymuyor musun beni? Sağır mısın? Ben sizin için... Bana cevap verme! Git! Git başımdan diyorum, anlıyor musun? Git! Sadece git! Kimse benim için bir şey yapmasın! Anlıyor musun beni? Kimse benim için bir şey yapmasın! Anlıyor musun beni? Anladın mı? Defol! Evlerden ırak. Evlerden ırak. Ne oldu Kiraz? Hortlak görmüş gibisin. Gonca, bana bir şekerli su yapıver. Hortlak yine hortlak. Ne oldu ya? Anlatsana. Delilenmiş. Yeminle delilenmiş. Anam. Ya kim delilenmiş yine? Anlatsana. Kim olacak? Arzu Hanım. Ne oldu? Ne yaptı ki? Odaya girdim. Kahvaltısını götürdüm. Aşağı inmedi ya. Kendi ellerimle kahvaltı hazırlamıştım ona. İçeri girdim. Sonra üstüme yürüdü. Az daha tepsiyi kafamda kıracaktı. Ya. Ya böyle donmuş kalmış, gözlerini belirtmiş bakıyor. Valizini de hazırlamış. Valiz mi? Ne valizi ya? Nereye gidiyor ki bu kadın? Ay ne bileyim, sormaz olaydım. Canımı zor kurtardım vallahi. Allah Allah. Nereye gidiyor ki bu şimdi? Aa, hoş geldiniz Veysel amca. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Hayırdır? Vallahi hayır mı şer mi bilemiyorum artık oğlum. Geç otur şöyle baba. Ne oldu baba? Neyin var? Tülay benden bir şeyler gizliyor. Onu nereden çıkardın ya? Oğlum telefonlarımı açmıyor. Evden çıkıp gidiyor. Nereye gittiğini sorduğumda da geçiştiriyor. Herhalde o eski çalıştığı adamlarla buluşuyor. Ya yok artık baba ya, gözünü seveyim. Ya sen Tülay ablanın böyle bir şey yapabileceğine inanıyor musun? Ne yapmasın oğlum? Başka biriyle gitmesi için mani mi var yani? Babam, bak sana hiç kimse güvenmiyorken Tülay abla güvendi. Senin yanında oldu. Sana arka çıktı baba. Tülay abla asla öyle bir şey yapmaz. Yok. Geçiştiriyor beni Murat. Kesin bir şeyler çeviriyor. Terk edecek beni ya, anladım. Babam, bak ne yapalım biliyor musun? Ben sana bir çay koyayım. Bir oturalım, konuşalım doğru düzgün, tamam mı? Alo Necdet Bey. Ne oldu? Ters bir durum mu var?
Arzu Hanım valizini hazırlamış. Odasındaymış. Biliyorum. Gece bavulunu almış buraya gelmiş. Nasıl yani? Burada. Benim evimdeydi. Ama daha sonra kendisi de bunun ne kadar yanlış bir hamle olduğunu anladı. Problem yok yani. Ama yine de gözün üstünde olsun. Kaçmaya falan kalkmasın, mani ol. Tamam Necdet Bey. Allah Allah. Ne yapmaya çalışıyor bunlar ya? Sahiden bu evden kaçar mı? Üstelik güç bela girdiği bu evden. Babam, bak Tülay abla senin için bütün geçmişini bir çırpıda sildi. İyi silememiş demek ki. İzi kalmış. Ya saçmalama baba ya. Şu anda var ya boş boş vesvese yapıyorsun ha. Baba, bak Tülay abla seni asla bırakmaz. Da yani onun da haklı olduğu yönler var tabii. O ne demek lan şimdi? Ya baba, sen ona iyi bir hayat sunabildin mi ki? Ha? Ya farkında mısın bilmiyorum ama sizin bütün hayatınızı derleyip toplamak için Tülay abla didinip duruyor. Sen sadece trip atıyorsun, bozuk atıyorsun. Başka da bir şey yaptığın yok. Bilip bilmeden ne konuşuyorsun lan? Sanki eve geldiği varmış gibi. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun baba. Ya senin inadın yüzünden hepimiz kuruduk kaldık. Kadın senden ne istedi ha? Sadece sıcak bir ev istedi, sıcak ev. Sen ne verdin ona? Gittin kadını bir dükkana tıktın. Ah ulan ah. Meteliğe kurşun ata ata kevgire döndük anasını satayım. Ne yapayım oğlum? Elimden bu kadar geliyor benim de. Babam, canım babam. Bak, tamam. Senin de hataların oldu. Ama inan bana, Tülay abla seni asla bırakmaz. Ya ben biliyorum, ben. Tülay abla harbi kadındır ya. Bak, en iyisi sen ne yap biliyor musun? Şimdi çık, dükkana git. Bak görürsün, Tülay abla orada seni bekliyor olacak. Sonra böyle kendi kendine, vay be. Ulan ben ne ayıp etmişim ya. Ben ne kadar yanlış düşünmüşüm ya diyeceksin. Görürsün bak ha. Size kahve getirdim. Arzu Hanım, ne oldu? Ne bu haliniz? Bir şey yok. Çıksa. Ama bir şey olmuş belli. Hem bu valiz ne böyle? Git diyorum. Anlamıyor musun? Git diyorum. Kimseyi görmek istemiyorum. Git. Ya defol. Defol, defol. Tamam, tamam. Ne olmuş buna böyle ya? Kesin durumu fena. Ya Arzu Emiroğlu, insan hayatta hep gülmüyor işte. Sen hala burada mısın? Bıktım artık hepiniz. Bıktım. Bunlar altın madeni işletmesi açacağımız bölgenin detaylı fizibilite raporları. Necdet Bey birkaç hafta içinde arazilerle ilgili satış devir işlemlerinin biteceğini söyledi. Yani yüklenici firmayla yakın zaman içinde sözleşme imzalayabilecek durumda olacağız. Kesinlikle. Beyler, yakın zamanda öyle bir projeye start vereceğiz ki herkes bizden bahsedecek. Haldun Bey toplantıda olduğunu söyledim ama durduramadım. Tamam Filiz, sen çık.
Ne istiyorsunuz? Ben Kenan Emiroğlu. O maden arazisine çevirmek istediğiniz Çeşmebayır... Kim olduğunuzu biliyorum. Ne istiyorsunuz diye sordum size. Masum insanları topraklarından çıkaramayınca mahsullerini yakmaya mı çalıştınız şimdi de? Pardon ama siz kime neyin hesabını soruyorsunuz? Dün Çeşmebayır'daki bir ambarda yangın çıktı. Daha doğrusu çıkarıldı. Sabah da sizin şirkete ait bir araba yangın çıkan bölgede araştırma yapıyormuş. Bakalım bu durumu nasıl açıklayacaksınız ha? Yangını bizim mi çıkardığımızı ima ediyorsunuz siz? Necdet'in yatırım ortağı olduğunuzu, bölgedeki arazide altın madeni işletmesi açmak istediğinizi biliyorum. Köylülerin hayatını cehenneme çevirdiniz be. Bunun sorumlusu sizsiniz, siz. Vallahi Ali Hanım dediğim gibi kimlerin yaktığını biz de bilmiyoruz. Tekrar çok geçmiş olsun hepimize. Peki mahsulleri kurtaramadınız mı? Maalesef büyük bölümü yanmış. Bütün bir sene heba oldu. Anladım. Bu toprakların peşinde güçlü insanlar var Ali Hanım. Bunlar kötü niyetli. Allah sonumuzu hayır etsin. Biliyorum Hasan Efendi. Sağ ol geldiğin için. Ne demek Ali Hanım? Yapabileceğimiz bir şey olursa çekinme söyle. Sağ olun Ali Hanım. Kenan Bey sağ olsun bizlerle ilgileniyor. Bütün köylünün, çiftçinin zararını, ziyanını karşılayacağını söyledi. Ben müsaadenizi isteyeyim. Bizi silahlarla korkutacağınızı mı sanıyorsunuz? Buraya istediğiniz gibi girip bize bağırıp çağıramazsınız. Konuşmaya geldik. O zaman oturun, adam gibi konuşun. Söyleyin adamlarınıza indirsinler silahlarını. Necdet ah. Bir avuç toprak için işlediğin cinayetler yetmemiş gibi gencecik masum insanları diri diri yakacak kadar ileri gittin ha. Bu nasıl bir hırs? Bu nasıl bir öfke? Bakın Kenan Bey. Yamaner Holding uzun yıllardır faaliyette olan güçlü bir şirket. Bizler yatırımcıyız. Ve Necdet Bey'le maden sahasıyla ilgili bir protokol imzaladık. Sizin o maden sahası dediğiniz yer, köylülerin tarım yaptıkları arazi. Binlerce insan oradan ekmek yiyor, tamam mı? Siz orada altın madeni açarsanız orada toprak diye bir şey kalmayacak. Onca insan, çoluk çocuk aç kalacak. Kaygılarınızı anlıyoruz ama bunu bizimle değil, Necdet Bey'le görüşmeniz gerekiyor. Kendisi bütün köylülerin topraklarını satmaya hazır olduğunu söyledi bize. Masum insanları şantajla, zorla, tehditle yerinden yurdundan etmek istiyorsunuz. Çıkmayanların da gece baskın yapar gibi mahsullerini yakıyorsunuz. Sizin bu yaptığınız zorbalık, zorbalık. İşin o kısmı Necdet Bey'in inisiyatifinde. Yani biz hiç kimsenin arazisine gidip yangın falan çıkartmadık. Daha önceden de söylediğim gibi bizler sadece yatırımcıyız. Bu da son yılların en büyük projelerinden bir tanesi. O yüzden... Bu büyük proje falan değil. Bu resmen bir cinayet, tamam mı? Siz o insanları yerinden yurdundan ederek yavaş yavaş öldürüyorsunuz. Kenan Bey, burada boşuna nefesinizi tüketmeyiniz. Necdet Bey'le aramızda arazilerin satış devir işlemleri konusunda protokolümüz var. Kendisi projeden vazgeçmedikçe biz bu işi yapmaya kararlıyız. O yüzden gidin derdinizi Necdet Bey'e kendiniz anlatın. Bana bakın. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Buna izin vermeyeceğiz.
Tülay! Tülay! Yok işte. Belki de gelir ha. Açmıyor. Ulan Veysel, boş yere umutlandırma kendini. Gitti kadın işte, gitti. Eski hayatına döndü. Tutamadım lan. Tutamadım lan, bir kadını tutamadım lan. Canına yandığımın dünyasında paradan başka değer yok be. Ah ulan, ah ulan. Mahvedeceğim Necdet seni. Yaptıklarına burnundan fitil fitil getireceğim. Hevesini kursağında bırakacağım. Kenan! Kenan dur nereye? Bak sakın yanlış bir şey yapma Kenan. Yok be. Yapmaz be. Gitmez benim Tülay'ım. Bir daha arayalım bakalım. Çarşıdayım der. Geliyorum der. Ha, değil mi? Aç şunu be, aç! Bulacağım seni Tülay. Bulacağım seni Tülay. Nereye gitmiş olursan ol, kimin yanına gitmiş olursan ol, bulacağım seni. Duygularımla oynamak neymiş göstereceğim sana. Demek senin sevgin bu kadar da ha? Tülay! Anlıyorum Zeynep. Ben de çok üzülüyorum ama ne yapalım? Sizin dediğiniz gibi olsun madem. Aradın söyledin ya kızım. Sağ ol. Tabii tabii. Ben söylerim. Zeynep. Melek yanında mı? Müsaitse onunla da konuşabilir miyim? Alo Melek. Melek mi? Nasılsın Melek? Sağ ol. Ben de iyiyim. Evet. Anlattı. Ben de ister miydim hiç böyle olmasını? Ama kaderin önüne geçilmiyor işte. Haklısın. Çok haklısın. O senin kızın. Tabii ki senin yanında olacak. Elif'i biliyor. Ne kadar zorluklar yaşansa da elbet bir gün bitecek. O artık bizim kızımız. Tabii. O ne demek? İstediği zaman gidip gelebilir. O artık bu evin kızı. Tamam. Ben getiririm. Her şeyi öğrenmiş. Elif'i ona götürecek. İnanamıyorum. Nasıl olur? Allah'ım ben şimdi ne yapacağım? Herkes biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Kenan. Kesin biliyor. O yüzden beni burada istemiyorlar. O yüzden bana kötü davranıyorlar. Mahvoldum ben. Mahvoldum ben. Gerizekalı Gonca. Bir de Allah'ın cezası beslemenin. Annesine teyze dediğini söylüyor bana. Resmen aptal yerine koydular beni. Aptal yerine koydular. Size ıhlamur getirdim. Rahatlatır. Ne ıhlamuru ha? Neden bahsediyorsun sen aptal? Sen şimdi çay ıhlamuru bırak da bu evde neler oluyor bana onu söyle. Anlamadım. Kapa çeneni gerizekalı. Sen hala ayakta uyu. Neyden bahsediyorsunuz?
Aliye Hanım her şeyi öğrenmiş. Elif'in Kenan'ın kızı olduğunu öğrenmiş. Öğrenmiş mi? Ama nasıl olur? Bu olamaz, imkansız bu. İmkansız ha? İmkansız. Kendi kulaklarımla duydum diyorum sana. Kolum acıyor. Peki sen niye bu kadar gereksizsin ha? Neden hiçbir işe yaramıyorsun? Hayatın boyunca bu beyinle mi yaşayacaksın? Ben... Sus! Sus, bana sakın cevap verme. Bıktım senden, anlıyor musun? Bıktım senden. Çabuk kaybol buradan. Kaybol! Gözüm görmesin seni! Biraz önce Zeynep'le konuştum. Ya nasıllarmış peki? Ne dedi? Nasıl olsunlar? Buradan böyle gittiler diye üzgün işte. Aslında ne dese haklı. Yine de bizi suçlamıyor. Bir süre böyle olsun dedi. Selim size ne kadar kızgın da olsa siz onun ailesisiniz dedi. Zeynep çok iyi bir kız anne. Başlarda onun için çok şeyler söyledim. Olmaz dedim. Ama Zeynep hakikaten aklı başında, vicdanlı bir kız. Selim'in şimdi ne kadar doğru bir karar verdiğini daha iyi anlıyorum. En azından bunu daha erken anladın. Melek'le de konuştum. Teşekkür ettim ona. İyi yapmışsın. Zeynep'in birkaç eşyasını istedi. Sadık'a söyleyelim de götürsün. Ne oluyor? Kenan, oğlum ne oluyor? İpek sen dur. Anne ne oluyor? Yeter artık Necdet. Bu sefer geberteceğim seni. Kenan ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun sen? Bırak o silahı, delirdin mi? Nereye gidiyorsun, Necdet'e mi? Aklını mı kaçırdın oğlum? Oğlum Allah aşkına bırak o silahı. Niye aldın o silahı? Ne yaptığını sanıyorsun? Vuracak mısın, öldürecek misin? Anne çekil önümden. Çekilmiyorum. Bırak o silahı dedim sana. Anne, bak ben ne yaptığımı biliyorum, tamam mı? Çekil önümden. Hiçbir şey bildiğin yok. Aklını kaçırmışsın sen. Silahla neyi halledeceğini sanıyorsun? Katil mi olacaksın sen? Anne, sana karışma dedim, tamam mı? Kenan! Oğlum gitme Kenan! Kenan! Abi neler oluyor söylesene. Kenan! Kenan! Ölümü gör oğlum, dur. Abi nereye gidiyorsun? Kenan! Kenan! Gitti. Gitti, durduramadım. Anne iyi misin? Anne abi nereye gitti? Kavga mı ettiniz? Nereye gitti abi? Oğlum gitme dedim sana. Yengemle ilgili bir şey mi? Ne oldu? Tamam anneciğim, tamam. Gel, sakin ol. Kenan gitti. Her şey bir yana. Bir gram da mı sevmedin lan beni? Ha? Hepsi yalan mıydı lan? Hepsi yalan mıydı? Hay Tülay Hanım. Lan ben senin için nelere katlandım be. Haberin var mı senin? Tabii yok. Nereden olacak? Lan senin için ben var ya... bir sürü borcun altına girdim be. Bir de Tülay Hanım bunları öğrenmesin diye 40 takla attım. Lan senin için evimi sattım ben be, evimi! Bunu bana nasıl yaparsın be? Ha, Tülay, nasıl? Nereden geliyorsun sen ha? Ha? Nereden geliyorsun? Veysel, ne oluyor? Ne bu halin? Kimlerin yanından geliyorsun ha? Veysel ne diyorsun sen? Yapamadın değil mi? Zor geldi değil mi burada yaşamak Tülay Hanım? Zor geldi sana. Veysel? 3 gün şurada yaşamak zor geldi değil mi? O eski şaşalı günlerini özledin. Oraya dönmek istedin tabii değil mi? Neler söylüyorsun Veysel? Tabii. Tabii bu kulübe gibi yerde olmadı. Tülay Hanım saraylara, köşklere layık.
burada o rahat yaşantısını bulamadı tabii. Bu enayiyle bir yere kadar. Sonra ben. Bir zamanlar buraya arabasını yıkatmaya gelen Tülay Hanım burada nasıl yaşasın değil mi? Bunun için gitmiştim. Günlerdir bize yuva olabilecek bir ev arıyordum. Küçük ama bizim olacak. Umarım o evde bensiz çok mutlu olursun Veysel.